Hadi sana 4 adımda beyin dostu geri bildirim nasıl verilir anlatacağım. Hazır mısın? O zaman başlıyoruz. Ben Hülya Mutlu. Yaşamın boyu öğrenciliğin ve öğretmenliğin hiç bitmesin mottosuyla işini aşkla yapan birisiyim. Bugün de senin hayatına dokunmaya niyet ettim. Hadi bu videoda geri bildirim konuşalım. Bazen birine, iş arkadaşına, özel yaşamdan birine öyle bir geri bildirim verirsiniz ki niyetimiz tertemiz olsa da akıbet çok üzücü olur. Milattan önce 500'lü yıllarda bile Confucius birine bir şeyi düzeltmesi için geri bildirim vermenin öneminden bahsetmiş. Mark Buckingham da Önce Bütün Kuralları Yıkın kitabında çalışan mutluluğuna katkısı olan 12 sorudan biri olarak son 6 ay içinde gelişiminizle ilgili sizinle biri konuştu mu sorusunu ifade ediyor. Peki seninle biri konuştu mu son 6 ay içinde? Ya sen en son ne zaman birine geri bildirim verdin? Kognitif psikoloji alanında çalışan Lynn Renninger diyor ki esas sorun beyin dostu geri bildirimler vermiyor oluşumuz. İnsanlar geri bildirim verirken 2 tane temel yanlış yaklaşımı tercih edebiliyor. 1. Dolaylı ve yumuşak konuşup kafa karıştıranlar. Beyin onlar karşısında geri bildirim aldığını algılayamıyor ve kafa çok karışıyor. 2. Çok açık konuşan kişiler. Beyin bunu da bir tehdit olarak algılıyor ve birden savunmaya geçiyor. Beynin amigdala denilen kısmı adeta bir tehdit tarayıcıdır. Geri bildirim esnasında amigdala gelen veriyi bir tehdit olarak algılarsa hem alan hem de veren açısından istenen rafine çıktılara ulaşmak güçleşir. Lynn Renninger ve çalışma arkadaşları 4 yıl boyunca çeşitli şirketlere giderek en iyi geri bildirim veren insanların kim olduğunu sormuşlar. Ve sonra bu kişileri laboratuvarlarına davet edip onları gözleyince 4 tane kritik sonuca ulaşmışlar. Hadi bakalım gelsin o 4 kritik sonuç. 1. Bir soruyla başlayın. Dünkü toplantıdaki çatışmayla ilgili bir değerlendirme yapmaya ne dersin? Ya da bana gönderdiğin iş planı üzerine biraz konuşmak ister misin? Soru 3 işleve sahiptir. Birincisi adım atmayı çok kolaylaştırır. İkincisi beyne birazdan geri bildirim geleceği mesajı gider ve kişi almaya açık hale gelir. Aynı zamanda hayır deme imkanı verdiğimiz için kişi otonomi kazandığını hisseder ve bu bağımsızlık hissi sürece çok olumlu etkiler getirir. Geldik ikinci maddemize. Ayrıntı, veri ver. Veriyle konuyu birleştir. Burada olayla ilgili detayların tüm ayrıntısını objektif olarak ifade et. Bulanık kelimeler ve cümleler kullanma. Geri bildirime netlik getir. Bulanık kelimeler herkes tarafından farklı algılanır ve dili yıkıcı olmaya yönlendirir. Örneğin toplantılara sürekli geç kalıyorsun yerine bu hafta yapılan 3 toplantıdan ikisine 10 dakikadan fazla gecikmeyle katıldığını gözlemledim. Ya da hakkında çok şikayet var yerine bir ay içerisinde 3 ayrı müşterimizden iletişim kazaları yaşandığına dair geri bildirim aldık gibi. Netlik sağlamak için kişiye neyi azaltsın, neyi artırsın, neyi bıraksın, neye başlasın istiyorsan bunları açıkça söyle. Mesela yöneticin sana hiç geri bildirim vermiyor mu? De ki senden gelişimimle ilgili daha sık değerlendirme almaya ihtiyacım var. Ya da birlikte çalıştığım bir arkadaşın maillerine çok geç mi dönüyor? Maillerime bazen günlerce cevap alamıyorum. En azından gün içinde kısa da olsa bir cevap yazman işi çok kolaylaştıracak. Veya geçen gün toplantıda beni takdir ettin ya, bana çok iyi geldi. Bu takdirlerin artmasına ihtiyacımın olduğunu fark ettim gibi. Evet geldik madde 3'e. Etki ifadesi kullan. Amaç ve anlam bağlantısı kurmak beynin çok hoşuna gider. Onun için duygularının da olduğu ifadelerle neden-sonuç ilişkisi kurarak konuş. Sadece zihne değil, hem zihne hem kalbe temas edersen geri bildirim amacına ulaşır. Olay seni nasıl etkiliyor bunu özellikle anlat. Örneğin bir görevi bana atadıktan sonra daha ben süreci yönetmeye çalışırken senin hemen ne oldu, bitti mi, aradın mı diye mail atman ya da sorman bana kendimi gerçekten kötü hissettiriyor. Bir anda dikkatim dağılıyor, motivasyonum azalıyor gibi. Madde 4. Soruyla başladık ya, soruyla toparla. Ben kendi düşüncelerimi ve duygularımı aktardım. Peki sen ne düşünüyorsun? Senin düşüncelerini merak ediyorum. Hangi desteklere ihtiyacın var? Bir de konuyu sen yorumla. Soruyla kapatmak akitin ve akite bağlılığın oluşması için muhteşem bir adımdır.
Geri bildirimin monolog yerine diyalog formatına girmesini de sağlar. Ve şunu da unutma. Geri bildirimi iyi veren insanların ortak özelliklerinden birisi vermekle kalmayıp sıkça geri bildirim de alıyorlar. Ken Blanchard'ın bir sözünü söylemek istiyorum. Geri bildirim şampiyonların kahvaltısıdır. Şampiyon olmak istiyorsan geri bildirim al ve ver. Ve Marshall Rosenberg'in bir şiiriyle bitiriyorum. Başa çıkabilirim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı söylemenle. Yorumlarınla da baş edebilirim. Yeter ki karıştırma ikisini birbirine. İşleri bulandırmak istiyorsan yapman gereken belli. Benim yaptığım şeyle karıştır kendi tepkini. Bitmemiş işleri gördüğünde bana hayal kırıklığına uğradığını söyle. Ama beni harekete geçiremezsin bana sorumsuz demekle. Şimdi geri bildirimle ilgili sana bazı ödevlerim var. 1. Bu eğitimden sonra bu teknikleri uygulayarak en az 3 kişiye geri bildirim ver. 2. Harvard Business Review'in Geri Bildirim Korkusu isimli bir kitabı var. 3. Hülya Mutlu'nun Tam Üstüne Bastın İş Dünyası için iletişim kitabını, özellikle geri bildirim kısmını dikkatli okuyabilirsin. Evet, benzer videoları kaçırmak istemiyorsan hemen kanala abone ol. Ve tabii ki beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Faydası olacağını düşündüğün arkadaşlarına, kişilere bu videoyu lütfen öner ve paylaş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.